İnsanlık binlerce yıl boyunca kendini bu gezegenin tek bilinçli varlığı sandı. Yürüyen, düşünen, konuşan tek tür bizdik. Öyle düşündük. Ama gözden kaçırdığımız bir şey vardı. Ayaklarımızın altında sessizce nefes alan, hareket etmeyen ama birlikte yaşayan, görünmeyen bir zeka ağı vardı. Bitkiler. Sadece yapraklardan ya da gövdelerden ibaret değil. Bilgi taşıyan, iletişim kuran, birlikte hareket eden canlılar. Ve onları birbirine bağlayan o görünmez sistem. Bir çeşit doğal internet hattı gibiydi. Ama burada kablolar değil, mantarlar kullanılıyordu. Evet, yanlış duymadınız. Ağaçlar birbirleriyle konuşuyor. Hem de düşündüğümüzden çok daha bilinçli şekilde. Sadece besin paylaşmıyorlar. Birbirlerine sinyal gönderiyor, destek veriyor, hatta bazen diğerlerini korumak için kendilerini de feda ediyorlar. Bugün toprağın altına saklanmış o sessiz evrene birlikte dalıyoruz. Çünkü ormanlar sadece ağaçlardan oluşmuyor. Her biri birbirine bağlı yaşayan dev bir organizmanın parçası gibi. Ve birazdan duyacakların sadece doğaya bakış açını değil, varoluş denen şeyi sorgulatabilir. Hazırsan şimdi köklerin altındaki o gizli dünyaya beraber iniyoruz. Ormana ilk adım attığında seni karşılayan o sessizlik insana çoğu zaman huzur verir. Ama o sessizlik aslında gerçek bir sessizlik değildir. Çünkü fark etmediğin bir şey vardır. Orman konuşuyordur. Sadece bizim anlayamayacağımız bir dilde. Ağaçlar. Öyle yalnız, sessiz, izole varlıklar değiller. Toprakla, havayla ve en çok da birbirleriyle sürekli iletişim halindeler. Üstelik bu iletişim kelimelerle değil, kimyasal sinyallerle gerçekleşiyor. Mesela diyelim ki bir ağaca zararlı bir böcek musallat oldu. Yaprakların üstünde sessiz bir savaş başlar. Ve işte o anda ağaç çevresine adeta bir yardım çağrısı gönderir. Uçucu organik bileşikler. Yapraklardan yükselir ve rüzgara karışır. Bu görünmez mesaj yakındaki ağaçlara ulaşır. Onlar bu dili tanır ve daha tehlike yaklaşmadan savunmaya geçer. Kimi yapraklarında toksin üretimini arttırır. Kimi de yapraklarını böcekler için daha tatsız, daha caydırıcı hale getirir. Bu bir tesadüf değil. Bu doğal bir istihbarat ağı. Ağaçlar sadece kendilerini değil, yakınlarındaki komşularını da uyarır. Çünkü orman birbirinden habersiz ağaçların toplamı değildir. Orman, birlikte hareket eden, bilgi paylaşan, birbirini kollayan canlı bir organizmadır. Ve bu yüzden ormanlar sessiz değildir. Onlar konuşur. Ama bizim duymadığımız, toprağın altından, rüzgarın içinden geçen başka bir frekansta. Ağaçlar sadece havadaki sinyallerle haberleşmiyor. Asıl büyük sır toprağın altında saklı. Ve bu görünmeyen dünyada başrolde hiç tahmin etmeyeceğin bir canlı var. Mantarlar. Gözle gördüğümüz o mantar şapkaları aslında sadece buzdağının görünen kısmı. Gerçek yaşam toprağın derinliklerine uzanan incecik, neredeyse mikroskobik liflerde geçiyor. Miselyumlarda. Bu miselyumlar ağaç kökleriyle el ele veriyor. Ve birlikte doğanın en güçlü ittifaklarından birini kuruyorlar. Mikorizal ortaklık. Mantarlar toprağın derinliklerinden fosfor, azot gibi hayati mineralleri çıkarıyor. Karşılığında da ağaçlardan fotosentezle ürettikleri şekerleri alıyorlar. Ama bu sadece bir alışveriş değil. Bu bir ekolojik zeka ağı. Bilim insanları buna artık Wood Wide Web diyor. Yani ormanın kendi interneti. Miselyum ağları birkaç ağacı değil, yüzlerce hektarlık alanı birbirine bağlıyor. Binlerce ağacı kapsayan dev bir yeraltı iletişim sistemi kuruluyor böylece. Bu ağ sayesinde bir ağaç hastalandığında yardım sinyali gönderebiliyor. Komşu ağaçlar onu tanıyor ve kökleri aracılığıyla ona besin gönderiyor. Hatta bazı anne ağaçlar gözlemlenmiş. Kendi yavru filizlerine bu mantar ağı üzerinden doğrudan glikoz ve azot gönderiyorlar.
Tıpkı yavrusunu besleyen bir canlı gibi. Ve burada mantarlar sadece bir taşıyıcı değil, adeta ağ yöneticisi gibi davranıyor. Besin akışını düzenliyor, bilgiyi yönlendiriyor, bazı bağlantıları açıyor ve bazılarını kapatıyor. Yani orman dediğimiz şey birbiriyle yarışan ağaçlardan oluşan bir yapı değil. Birlikte çalışan, paylaşan, haberleşen ve kolektif hareket eden bir süper organizma. Ve bu organizmanın sinir sistemi işte o toprağın altındaki sessiz ama güçlü mantar ağı. Toprağın altındaki bu görünmez ağ sayesinde bir orman artık sadece bir orman değil. O kolektif zekaya sahip bir organizma. Ve bilim insanları bugün bu yapıya şöyle diyor: orman zekası. Bu zeka sadece hayatta kalmak için değil, birlikte yaşamak için var. Ve bu sistemde hiçbir ağaç tek başına değil. Güneşe ulaşamayan küçük bir fide düşün. Tek başınayken güçsüzdür. Ama yakınında bir anne ağaç varsa işler tamamen değişir. Anne ağaçlar yüzlerce yıl boyunca büyümüş, kökleri derinlere ulaşmış bilge canlılardır. Ve bu ağaçlar mantar ağları aracılığıyla fotosentezle ürettikleri şekeri yakındaki fidelerle paylaşır. Adeta bir annenin yavrusunu beslemesi gibi. Sadece kendi soyunu değil, bütün ormanın geleceğini büyütür. Ama ormanda sadece şefkat yok, rekabet de var. Ve bu rekabet düşmanca değil, zeka dolu, stratejik bir şekilde yürütülüyor. Bazı ağaç türleri besinleri kendi tarafına çekmek için kimyasal sinyaller yayar. Hatta toprağa diğer türlerin büyümesini yavaşlatacak baskılayıcı maddeler salar. Bu bir tür toprak diplomasisi. Ama sistem asla dengesizleşmez. Her baskıya karşılık bir dengeleyici mekanizma devreye girer. Doğa kendi içindeki görünmeyen bir hukukla çalışır. Ve belki de en şaşırtıcısı şu: ağaçların hafızası olabilir. Evet, bazı araştırmalar gösteriyor ki bir ağaç daha önce bir hastalık atlattıysa aynı tehditle yeniden karşılaştığında çok daha güçlü bir savunma geliştiriyor. Ve dahası bu bilgiyi komşularına da aktarıyor. Uyarı sinyalleri mantar ağı üzerinden yayılıyor ve ormanın tamamı ortak bir bağışıklık geliştiriyor. Bütün bu bilgiler artık çok net bir şeyi gösteriyor. Ormanlar sadece üst üste dizilmiş ağaçlar değil. Onlar birlikte düşünen, birlikte paylaşan ve birlikte değişime uyum sağlayan canlı bir sistem. Yani bir ormanda yürürken aslında doğanın içinde değil, bambaşka bir zekanın içinde yürüyorsun. Yüzyıllar boyunca toprak sadece toprak sanıldı. Ağaçlar da sessiz, hareketsiz canlılar gibi görüldü. Ama toprağın altında bir ağ vardı. Ve biz bu ağı ancak çok yakın bir geçmişte fark etmeye başladık. 1900'lerin başında Kanada'nın derin ormanlarında dolaşan bir bilim insanı vardı. Orman ekolojisine tutkuyla bağlı bu araştırmacı tek bir sorunun peşindeydi. Acaba ağaçlar gerçekten birbirine yardım ediyor mu? Ve yaptığı deneylerde karbon izotoplarını kullanarak bir ağacın gönderdiği besinlerin komşu ağaçlara ulaştığını gösterdi. Üstelik sadece aynı türlere değil, farklı türden ağaçlara da. Bu bulgular bilim dünyasını ikiye böldü. Çünkü bu doğanın sadece rekabetle değil, aynı zamanda işbirliğiyle çalıştığını da gösteriyordu. Başta küçümsendi, hatta alay edildi. Ama yıllar içinde yapılan yüzlerce deney, bilim insanının haklı olduğunu ortaya koydu. Bugün elimizde artık bu ağı gözle görülebilir hale getiren teknolojiler var. Karbon izotopları. Ağaçtan çıkan besinin hangi köklere ulaştığını takip edebiliyor. Genetik analizler, topraktaki mantar türlerinin hangi ağaçlarla birlikte çalıştığını gösteriyor. Yapay zeka ve büyük veri sistemleri ise bu karmaşık yapıyı dev dijital modellerle haritalandırabiliyor. Yani artık sadece gözlem yapmıyoruz. Toprağın altındaki bu sessiz konuşmayı anlamaya başlıyoruz. Bu keşifler sadece akademik bir merak değil. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadelede doğal karbon yutaklarını anlamamız için bu ağlara gerçekten ihtiyacımız var.
Sürdürülebilir tarımda bitkiler arası simbiyozu arttırmak verimi doğrudan etkileyen bir faktör. Ormancılık politikalarındaysa tek bir ağacı kesmenin tüm orman sisteminin etkisini bilmeden hareket etmek ekosistemi geri dönülmez biçimde zayıflatabilir. Artık biliyoruz ki bir ağacın yalnız başına ölmesi belki de onlarcasının sessizce çökmesi demek olabilir. Ve belki de bu keşiflerin bize verdiği en önemli ders şu: doğa aslında birlikte yaşamanın diliyle konuşuyor. Paylaşmanın, haberleşmenin, dayanışmanın diliyle. Toprağın altından gelen sessiz bir çağrı gibi. Bugüne kadar doğayla hep savaştık. Ama belki artık onu dinleme zamanı gelmiştir. Bir ormanın içine sadece yürüyerek değil, onun kalbine doğru birlikte yol aldık. Ağaçların kelimelere gerek duymadan haberleştiği, mantarların toprağın altında bir sinir ağı gibi çalıştığı ve doğanın sessiz ama olağanüstü bir zeka ile hareket ettiği bir dünyaya tanıklık ettik. Bize sessiz gelen bu yaşam aslında birlikte çalışan bir bilincin sesi. Her ağaç yalnızca kendi için değil, yanındakiler için de yaşar. Her mantar sadece bir organizma değil, bilgiyi taşıyan bir habercidir. Ve bu görünmeyen ağ, ormanı sıradan bir ağaç topluluğu olmaktan çıkarır. Onu birlikte nefes alan, birlikte düşünen, birlikte hatırlayan canlı bir organizmaya dönüştürür. Belki de doğaya artık farklı bir gözle bakmanın zamanı gelmiştir. Onu yönetilecek bir kaynak değil, anlamamız gereken kadim bir bilgelik olarak görmeliyiz. Çünkü bitkilerin bu olağanüstü uyumu bize sadece ekosistemi anlatmaz, aynı zamanda nasıl yaşamamız gerektiğine dair derin bir ders verir. Unutma, toprağın altında hala anlatılmamış hikayeler var. Bu hikayelerin izini sürmeye devam edeceğiz. Eğer bu sessiz dünyaya sen de kulak vermek istiyorsan kanalımıza abone ol. Çünkü biz burada sadece anlatmıyoruz. Doğanın unuttuğumuz seslerini yeniden duyuyoruz. Ve unutma, bir sonraki videoda belki de bildiğini sandığın bir dünyayı bambaşka bir gözle görmeye başlayacaksın.